8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehdi Asatov. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam liposuction nedir, kimlere yapılabilir? Kanüller yardımıyla küçük deliklerden müdahale olunarak bireyin, başvuran hastanın lokalize yağlanmış alanlarına, cilt altındaki yağ dokuların dışarı alınma sürecidir. Kimlere yapılmasını eğer konuşursak, genel olarak bütün ameliyat tekniklerinde olduğu gibi uygun ameliyat koşullarına sağlayan hastalarımızın hepsine uygulanabilir. Burada bir dipnot çıkmak gerekiyor. Bazen vücut kitle indeksi çok yüksek olan hastalar, yani iç yağlanma diye tabir edilen intraabdominal yağlanması çok fazla olan kişiler liposuction ameliyatı için başvuru yapıyorlar. Liposuction ameliyatının genel olarak bir inceltme yapabileceğini öngörerek başvuru yapıyorlar. Uygun hasta seçimi burada çok önemlidir. Vücut kitle indeksi uygun olması gerekmektedir. Lokalize yağlanma olan alanlarda müdahale edilerek aslında bir vücut şekillendirme ameliyatıdır. Bu lokalize yağlanma derken hani bunu da açalım hocam. Bu liposuction hangi bölgelere yapılabilir vücutta? Liposuction vücutta birçok bölgelere yapılabilir. Bu en çok pratiğimizi konuşursak gövde bölgesi, karın bölgesinde lokalize cilt altı yağlanmalar, sırt ve bel bölgesini, flank bölgelerini daha çok özellikle bütün dünyada ve ülkemizde de yaygın olan kemer şeklinde yağlanma dediğimiz trunkal obezite, gövdesel yağlanmayı dikkate alırsak gövde bölgesine, erkeklerde jinekomasti dediğimiz meme dokusunun kadınsı bir şekilde büyümesinde en büyük etkenlerden birisi meme dokusunun yağlı olması. Meme dokusuna uygulanabilir. Bunun dışında ekstremitelere, kol ve bacak bölgelerine, yine gıdı bölgesine uygulanabilir. Hocam peki liposuction işlemi ameliyatı sonrasında iyileşme süreci nasıldır, konforlu mudur? Liposuction genel olarak küçük deliklerden yapılan bir müdahale olduğu için genel olarak iyileşme süreci hızlı ve konforludur. İlk birkaç gün içerisinde vücutta ödem ve morluklar gibi geçici bir etkiler olmasına rağmen hızlı bir şekilde bu morluk var ve ödem geçtikten sonra ağrı da çok ciddi bir ağrı tariflemiyor hastalarımız. Ameliyattan sonra basit ağrı kesiciler birkaç gün kullanımı yeterli olmaktadır. İz kalır mı hocam? Onu da soralım. Yani sonuçta estetik amaçlı da yapılan bir işlem bu. Doğrudur. Yani liposuction işlemi aslında estetik cerrahinin en az iz bırakan, oluşturan ameliyatlarından birisidir. Küçük milimetrik deliklerden müdahalelerimizi yaptığımız için ve o kanül girişlerini vücudun doğal kıvrımlarında gizlettiğimiz için genel olarak yani tamamen iyileşme dönemi sonrasında ciddi bir iz problemi yaşamamaktayız. Hocam liposuction'la kilo verilir mi peki? Biraz önce de bahsettiğim gibi liposuction aslında bir vücut şekillendirme operasyonudur. Liposuction sonrasında tabii ki bir miktar yağ dokusunu biz dışarı alıyoruz. Teknik olarak bir kayıp oluyor ama bu kilo kaybı şeklinde değildir yani. Sıklıkla hastaların karıştırdığı liposuction'ı kilo verme ameliyatlarıyla karıştırılıyor yani. Bu önemli bir nüans. Vücut kitle indeksi yüksek olan hastalarda liposuction etkili olmamakla birlikte yine riskleri de bir miktar artıyor normal popülasyona göre. Bunun için bu tür hastalara özellikle mide balonu uygulamaları veya daha yüksek body mass indeksi, vücut kitle indeksi yüksekse mide küçültme ameliyatları gibi bariyatrik operasyonlara yöneltiyoruz. Vücut kitle indeksi normal, sadece lokalize bir yağlanması olan hastalarımızın vücudun belli bir kısımlarını şekillendirmek için uygulanabilen bir prosedürdür. Hocam bir de ameliyatlardan sonra kullanılan bir şey var. J plazma. Bu nedir? Bunu niçin kullanıyoruz? G-plazma birçok otor tarafından ameliyatta eş zamanlı olarak liposuction'la birlikte kullanılıyor. Bazı hastalarda özellikle cilt birçok faktörün etkisiyle özellikle solar radyasyon, sigara
gibi önemli faktörler veya cildin genel yapısı itibariyle bir miktar gevşekliğini kaybetmiş oluyorlar. Bu da sarkma riskini arttırmaktadır. Sarkmayı önlemek için birçok bizim önerilerimiz veya elimizde birkaç silahımız var diyelim. Onlardan bir tanesi de G-plazmadır. G-plazma ameliyattan sonra, yani liposuction tekniğinden prosedürle eş zamanlı olarak liposuction sonrasında liposuction yapılan bölgelere uygulanmaktadır. O bölgelerde bir genel doku sıkılaştırması yapmaktadır. Bu genel doku sıkılaştırması aslında bir miktar vücudun iyileşme döneminde cilt altında o yağ dokusunun alındığı alanlarda bir sikatrizasyon süreci başlıyor iyileşme prosesiyle birlikte. Bu süreci daha da hızlandırıp daha hızlı bir etki almak için ve yani cildin sarkmasına mahal vermeden hızlı bir şekilde etki etmekte olduğunu öngörüyor çalışmalar, klinik araştırmalar ve hastalara da başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ben şimdi dışarıdan dış göz olarak şimdi iki kişi de hekim olunca hocam G-plazma dediğimiz operasyon sırasında yapılıyor herhalde değil mi? Elastikiyet kaybı olmaması için yoksa hasta kontrole çağrıldığında mı yapılıyor? Aynen bu bir cerrahi sürecin parçasıdır ve ameliyatta liposuction işlemi tamamlandıktan sonra G-plazma uygulaması yapılmaktadır. Eşdeğer şekilde Evet, yapılıyor. ameliyatta Peki hocam bu G-plazma hangi bölgelere yapılabiliyor liposuction'da? G-plazma teknik olarak yani liposuction yapılan tüm bölgelere uygulanabilir. Yani yüz bölgesine uygulanmamaktadır, eklem bölgesine uygulanmamaktadır. Ki tabii bu bölgelere zaten liposuction çok yapılmıyor. Yani liposuction yapılan alanlara G-plazmayı uygulayabilir doktor. Hasta seçimi de burada önemli yani. Tabii. Hocam peki bu tekrar edilebilir mi? Yani bir hasta bir bölgeden liposuction olduktan sonra diyelim ki tekrar kilo aldı veya orada tekrar bir lokal yağ birikmesi oldu. Aynı işlem tekrar edilebilir mi? Liposuction tekrarlayabilen bir ameliyattır teknik olarak. Ameliyattan sonraki süreçte biz hastalarımıza iyi bir diyet ve spor uygulamalarıyla birlikte bir ameliyat iyileşme birkaç hafta geçtikten sonra spora başlamalarını öneriyoruz. Ve bu hastalarımızda liposuction ameliyatının bir motive edici bir etken olduğunu düşünmekteyiz. Bunun için hastaların bir daha liposuction ameliyatına ihtiyacı kalmamasını umut ediyoruz ama bazen tabii ki hastalarımız genel olarak bu diyet veya spor sürecine uymazsa, sedanter yaşam aynı şekilde devam ederse ikinci ameliyatlara da ihtiyaç kalabiliyor. Bazen çok nadiren yine düzeltme operasyonları da gerekebilmektedir. Bu çok nadir karşımıza gelmektedir. Ancak mümkündür tabii ki. Hocam peki liposuction operasyonuna yapılacak hasta yani sizin protokolünüze uyuyorsa kişi operasyon yapıldıktan kaç gün sonrasında günlük hayatına, çalışma hayatına ya da sporuna başlayabilir? Ne uygun görüyorsunuz? Hastalarımız genellikle ameliyattan hemen sonra biz aktif bir şekilde mobilize etmesini istiyoruz. Riskleri minimalize etmek için. Günlük aktif hayatına genellikle ilk birkaç gün böyle ağrı kısıtlaması oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş adaptasyon sürecini geçtikten sonra hastalarımızın günlük sürecine devam etmesini öneriyoruz. İlk 2-3 haftada ağır olmayan spor egzersizlerine başlayabilir. 6-8 hafta sonrasında ağır egzersizler, ameliyat sonrası riskleri minimalize ettikten sonra başlayabilir hastalarımız. Özellikle çalışma hayatına dönmekle ilgili sorular çok almaktayız hastalarımızdan ameliyat sonrasında. Bilgisayar başında olan hastalarımız birkaç gün sonra hastalar kendilerini aslında iyi hissettiklerinde bilgisayar başı işlere dönebilirler. Ama ağır aktif bir iş yapıyorlarsa 10 gün veya 2 haftalık bir süreçte genel olarak kişiden kişiye değişmekle beraber bir dinlenme süreci önermekteyiz hastalarımıza. Hocam bir yaş sınırlaması var mı? Yani şunun altında veya şunun üstünde yapmıyoruz ya da şu aralıkta yapıyoruz gibi bir kısıtlama var mı? Genel olarak yani eğer ciddi bir ihtiyaç yoksa veya genel olarak yani pediatrik hastalarda uygulamadan kaçınmaktayız. Ve ileri yaşlarda genel olarak eğer
vücudun genel durumu uygunsa liposuction'a aslında her yaşta yapılabilir teknik olarak. Ancak yaşla birlikte vücut sarkması, cildin kalitesi de indiği için genelde liposuction sürecine germe operasyonları, vücut şekillendirmeyi bir germe operasyonları prosedürlerine döndürmemiz gerekebiliyor. Bunun için de ameliyattan önce hastayı muayene etmek, hastayla beklentilerini ve hastanın genel sürecini değerlendirmek önemlidir. Liposuction daha minimal bir işlem olmuş oluyor. Germe olduğunda iyileşme süreci ya da periyotlarda daha uzun olmuş oluyor değil mi hocam? Germe işlemleri tabii ki bir cerrahi Cerrahi olmuş, işin biraz kapsamını daha arttırıyor. Çünkü bu tabii ki germenin alanına farklı olmakla birlikte germe işlemleri bir cilt çıkarılması ya da doku çıkarılması operasyonları olduğu için bir küçük deliklerden değil büyük kesilerle yapmaktayız. Yine aynı şekilde estetik cerrahinin prensiplerine uyarak o izler yine gizletilecek şekilde yapılıyor ama biraz tabii ki işin süresi ve boyutu bir miktar uzamaktadır yani germe işlemleri. Ama bu işlemler birbirine ayrı bir şekilde ve kombine bir şekilde de yapılabilir. Bunu da ekleyebiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Herkese güzel, sağlıklı günler dilerim. Sağ olun Teşekkür ederiz hocam. hocam. Evet, 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehdi Asadovi'ydi. Kendisiyle liposuction nedir, liposuction'ın iyileşme süreçlerinden, tedavi süreçlerinden, sonuçlarından bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.